Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu çantayı çalışacağız. Ben bu çantayı Pinterest'te görmüştüm, çok beğendim. Yapılışı da sorulunca hemen hazırlamak istedim. Umarım videomdan memnun kalırsınız. Kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan beni takip edip yaptığınız çantaları bana göndermeyi unutmayın. Çantamın ölçülerini paylaşayım sizlerle. Çantamın eni 25,5-26 santim oldu. Taban kısmı buradan 16 santim oldu. Şurada uzun kenarının ölçüsünü de vereyim sizlere. Burası da 24,5-25 santim ve aradaki uzunluğu 15 santim olmuş oldu. Malzemelerimize geçebiliriz artık. Çantam için Sensi Premium'un 2 milimlik makrame ipini kullanıyorum. Bundan 2 tane yeterli oluyor. Aşağıya açıklama kısmına da ipimin linkini ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Ben beyaz rengi tercih ettim. İstediğiniz her renkte ip çeşidi mevcut. 4 milim ve 3,5 milim tığ kullanıyorum. 3,5 milim olanı yardımcı tığ olarak kullanıyorum. Çantamın tamamını 4 milimle örüyorum. Malzemelerim bu şekilde. Çantamızın yapımına geçebiliriz. Çantam için bu şekilde iki parçaya ihtiyacım var. Ben bir tanesini yaptım. Diğerini hep birlikte yapacağız. Ölçülerini sizlerle öncelikle paylaşayım. Çantamın buradan uç kısmından aşağı kadar olan kısmı 25 santim ve yanlardaki burada en geniş yerdeki uzunluğu 26 santim oldu. Şuradan tabanımı da ölçeyim. 18 santimde tabanımızın ölçüsü oldu. Şimdi yapımına geçebiliriz. Çantam için öncelikle 61 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde örgümü çeviriyorum. Burada hemen dibine değil 60. zincirimin arka kanadına şuraya tığımı batıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Burada şöyle çevirdiğinizde kanatları gözüküyor. Yine arka kanadına bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine arka kanadına bir sık iğne. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her birinin arka kanadına batarak toplamda 60 tane sık iğnemi elde ederek son zincirime kadar ilerliyorum. 60 sık iğnemi tamamladım. Son zincirime de son sık iğnemi yaptım. İpimi biraz uzun tutuyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada hemen dibine değil yanındaki sık iğneme ortasından bu şekilde arka kanadına şöyle ortasından arka kanadına batarak ipimi çekiyorum ve bir tane kaydırma yapıyorum. Yanına geçiyorum. Yine arka kanadına bu şekilde ortasından batarak bir sık iğne yapıyorum. Yine yanındakine geçiyorum. Yanındakine batıyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Yine yanındakine geçiyorum. Ortasına batıyorum. Arka kanadına üçüncü sık iğnemi yapıyorum. Yanındakinin yine bu şekilde ortasından batarak arka kanadını alıyorum ve bir sık iğne yaparak dördüncü sık iğnemi elde ediyorum. Yanındakine batıyorum. 5. sık iğnem. Burada başlangıçtaki kaydırmamızı saymıyoruz. Yanındakine batıyoruz. 6. sık iğnem. Yanındakine 7. Bu şekilde 14 tane sık iğnem olana dek arka kanatlarına batarak ilerliyorum. Evet, 14 tane sık iğnemi yaptım. Arka kanatlarına batarak kaydırmamı saymadan kaydırmamla birlikte 15 tane olmuş oldu. Hemen yanındakine yine arka kanadına batıyorum. Bir kez bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir tane çift oluşturuyorum. Aynı yere 2 kez batıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Arada bir sık iğne yapıyorum. Çift battım. Bir tane tek battım. Yanındakine geçiyorum. Buraya da bir çift batıyorum. Yine arka kanadına. Yani 14'te bir kaydırma, 14 sık iğne, bir çift, bir tek ve bir çift yapmış oldum. Burada hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İlk yaptığım çiftten sonra ilk yaptığım sık iğneyi şu şekilde bir kanadına, yani şöyle bir kanadına ve hemen altında denk gelen yerine, yani şuraya, bir önceki sıramdaki boşta kalan
kanadına, yani şunun şu kanadı olmuş oluyor. İşaretleyicime takıyorum. Bir sık iğne yaptım. Yanındakine geçtim. İkinci sık iğnem, yanındakine 3, yanındakine 4, yanındakine 5, yanındakine 6, yanındakine 7, yanındakine 8. Bu şekilde her bir sık iğnemin arka kanatlarına batarak 22 tane toplamda, burada işaretleyicimle birlikte 22 tane sık iğne olana dek örüyorum. Evet, işaretleyicimle birlikte olan 22 tane sık iğnemi yaptım. Buradaki sık iğnemden başladım saymaya, 22 tane sık iğne elde ettim ve 22. sık iğneme de aynı şekilde bu yaptığım sık iğnenin ortasından işaretleyicimi takıyorum ve hemen altta denk gelen kısmına, burada tek kanadına, boşta kalan kanadına işaretleyicimi takıyorum. Burada iki ortaya, yani 22 tanenin kenarlarına ilk sık iğnesiyle son sık iğnesine işaretleyici takmamdaki amaç, burada hemen orta kısımdaki 22 taneyi hep aynı şekilde devam ettiriyor olmamız. Yani arttırma eksiltme yapmadan 22 tane ortada sık iğne yapacağız. Kenarlardan arttırmalarımızı yaparak devam edeceğiz çantamıza. Bu şekilde 22 tane sık iğnemi yaptım. 22.'ye de işaretleyicimi taktım. Hemen yanındakine yine arka kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir sık iğne daha yapıyorum. Bir tane çift elde etmiş oluyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Tek oldu. Hemen yanındakine yine arka kanadına batarak buradan buraya da bir çift batmış oluyorum. Yani şurada ne yapmıştık? Bir çift, bir tek, bir çift yapmıştık. Burada da aynı şekilde bir çift, bir tek ve bir çift yaptık. Hemen yanındakine batıyorum. Bir sık iğne, artık tek batacağım. Yanındakine ikinci sık iğne, yanındakine 3, yanındakine 4. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 14 tane sık iğnemi elde edeceğim yine bu sıramda da. Evet, 14 sık iğnemi yaptım. Buradan sonda 2 tane sık iğnem kalmış oldu. Burada en başta ne yapmıştık? Bir tanesine kaydırma yapmıştık şurada. Bir tanesine kaydırma, bir tanesine de sık iğne yapmıştık. Yani ilkini de atlamıştık. O yüzden burada hemen 14 sık iğneden sonra 2 tane kalmıştı. Burada ikincisine tığım batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Bunu yine boşta bırakıyorum. İpimi biraz uzun tutuyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen dibine batmıyorum. Yanındaki sık iğnemin arka kanadına batıyorum ve burada arkada hemen şurada bir önceki sıramdan kalan bir kanadım var. Şöyle şunlara batacağız bu sıramızdan. Burada bu arka kanadına battım. Hemen tığımı uzattım. Buradaki diğer kanadına da batıyorum ve buradan ipimi çekerek ilkine bir kaydırma yapıyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Bunu da yine arka kanadına batıyorum ve buradaki arkasındaki alt kısımdaki boş kalan kanadına batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Arka kanadına yine batıyorum ortadan. Ve arkasındaki alttaki şuradaki kanadına batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakinin yine ortadan batıyorum. Arka kanadına yine buradaki kanadı da alıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Arka kanadına batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir kanadına birer tane sık iğne yaparak burada arttırma yapmış olduğumuz yer vardı. Oraya kadar geliyoruz. Evet, çift battığım yere geldim. Bakın işaretleyicimden önce 5 tane sık iğnem var. Yani ilk çift battığım yer çift, tek ve çift olarak. Burada arka kısımda da, arkada alt kısımdaki kanatlarımda 3 tane. Çünkü çift batmıştık ya. O yüzden buradaki arka kanatlarımda şöyle 3 tane. İlkine yine ilk çiftimin tepesine ortadan tığımı battım. Arkadaki ilk kanadımı aldım. İpimi çektim ve bir sık iğne yaptım.
yanındakine geçtim. Çift battığım yere hemen ilkine sık iğnemi yaptım. Yanındakine battım. Ve yine arkadaki bir önceki battığım yere tekrar batıyorum. Burada. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki tek battığım yerde burası. Buraya batıyorum ve arkasındaki teke ortasındakine batıyorum ve ipimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Çiftim kaldı yine. Burada da bir tane kaldı. Bir önceki sıramdan kalan kanat. Buraya da yine arka kanadına batıyorum ve alttakine batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğnemi geçiyorum. Tığımı batıyorum ortadan ve arkadaki aynı kanadın üzerine şöyle aynı kanadın üzerine batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yani çift battığım yerlerin kanatlarına 2 kere batmış oluyorum. Arkadaki alt kısımdan kalan kanatlara 2 kere batmış oluyorum. Hemen yanında 22 tane sık iğnemin olduğu yere geçiyorum. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Tekrar işaretleyicimi takıyorum yine ön taraftan buraya ve burada bir kanadım daha kaldı. Bu şekilde arka ve alt kanada batarak ilerleyeceğiz. Buraya da işaretleyicimi taktım. Yanındakine geçtim. Arka kanadına ve alttaki kanadına battım. Bir sık iğne yaptım. Yanındakine geçtim ve arka kanadına battım. Bir sık iğne yaptım. Yanındakine geçtim. Arka kanadına ve alttaki kanadına battım. Bir sık iğne yaptım. Burada da yine 22 tane sık iğneme birer tane sık iğne batarak arka kanadına ve alttaki kanadına batarak işaretleyicimizin olduğu yere kadar geliyoruz. Evet, 22 tane sık iğnemi yaptım. Yine 22.'nin buradan tepesine ve arkadaki alttaki kanadıma battım. Yanında çift olan yere geldim. Burada yine yanındakinin tepesine tığım batıyorum. Arkadaki kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Yine arka kanadına batıyorum ve aynı battığım yere, çiftin olduğu yere tekrar batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Burada teke denk geldim. Çiftten sonra tek oluyor. Tekeye yine tek olarak batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Çift battığım yerde burası. Arkadaki kanadına ve alttaki kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bu çiftimin ikincisiydi. Buraya batıyorum. Ve arkadaki aynı battığım alttaki kanada tekrar bakın şurada battım. Tekrar batıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum artık. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine tepeden batıyorum. Arkasındaki kanadına, alttaki kanadına batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Yanındakine aynı şekilde batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane batarak sonda 2 tane kalana dek ilerliyorum. Evet, her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak arka kanat ve alt kanatlarına batarak sık iğnelerimi tamamladım. Hemen burada 2 tane sık iğnem kaldı. Burada kaydırma yaptığım yerde ve bir tane sık iğne yaptığım yerde. Bu ilkine tığım batıyorum. Arka kanadına ve alttaki kanadına da aynı şekilde batıyorum. İpimi çekiyorum ve bu noktada da kaydırma yapıyorum. İpimi biraz uzun tutuyorum. Örgümü çeviriyorum. Yani buradaki kaydırma yaptığım yeri boş bırakıyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk burada dibine değil, yine yanındakine ve arka kanadına batarak, alt kanadına batarak bir kaydırma da buraya yapıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Arka kanadına batıyorum ve alt kanadına batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine ve alt kanadına batıyorum. Bu şekilde ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Bakın şöyle. Yanındakine batıyorum ve arkadaki alt kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde kaydırmamı saymadan 13 tane sık iğnem olana kadar ilerliyorum.
Evet, arka ve alt kanatlarına batarak 13 tane sık iğnemi yaptım. Hemen yanındakine çift batıyorum. Yine yanındakinin arka kanadına üstünden ve alt kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum ve bir sık iğne daha yaparak çiftimi oluşturuyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Tek yaptım, yanındakine bir tek daha yapıyorum. Bir çift iki tekim oluşmuş oldu. Hemen yanında işaretleyicimden önceki son sık iğnemin tepesine de batıyorum. Buraya yine bir tane battım ve bir kez daha batarak çiftimi oluşturuyorum. Burada 22 tane sık iğnemin olduğu yere geldim. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Bu sık iğnemin üzerine bir sık iğne yapıyorum ve tekrar işaretleyicime takıyorum. Yanındakine yine ortadan ve arka kanadına batarak bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine yine aynı şekilde. Artık normal sık iğne yok. Bu çantamızda arka kanadına ve alt kanatlarına batarak öreceğiz. 22 tane sık iğnemizi yapıyoruz ve geliyoruz. Evet, 22 tane sık iğnemi yaptım. Diğer tarafta yaptığım işlemin aynısını tekrarlayacağım. Bir çift, iki tek, bir çift yapacağım. Burada da ilkine batıyorum. Arka kanadına ve alt kanadına bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir çift yapmış oluyorum. Yanındakine geçiyorum. Yine bir sık iğne ve yanındakine bir sık iğne yaparak iki tane tek elde etmiş oluyorum. Hemen yanındakine çift batıyorum. Bir sık iğne ve hemen yanındakine de bir sık iğne, aynı yere tekrar batarak bir çift oluşturuyorum. Bir çift, iki tek, bir çift oluşturmuş oldum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde 13 tane sık iğne yaparak sonunda 2 tane sık iğnem kalana kadar ilerliyorum. 13 tane sık iğnemi yaptım. Bir sık iğnem kaldı ve bir tane de kaydırmam var. Kaydırmamı yine boş bırakıyorum. Sık iğnemin tepesine ve arka kanadına batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. İlkine batmıyorum. Yanındakine ve bunun da alt kanadına batarak bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda yine bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sıramızda da yine her bir sık iğnenin üzerine birer tane batıyoruz. Çiftimizin olduğu yere bir alttaki kanadına bir tane denk geliyordu. Aynı yere tekrar batıyoruz. Yani sık iğnelerimizi yaparak çiftin olduğu yere kadar gelelim, tekrar göstereyim. Evet, ilk çiftimin olduğu yere geldim. Şuradan belli oluyor zaten çiftin nerede olduğu. Şöyle buraya batıyorum ve alttaki kanadına batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Çiftimin ikincisine batıyorum ve aynı yere, bir önceki battığım yere tekrar batıyorum ve buraya da bir sık iğne yapıyorum. Yanında 2 tane tek yapmıştık. Buralara yine birer tane sık iğne yapıyorum. Yine sonunda 2 tane sık iğnem kaldı ve altta bir tane kaldı. Bu iki sık iğnemi de yine birer tane batarak ve alttakine bir kez daha batarak örüyorum. 22 tane sık iğnemin başlangıcına geldim. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Burada tekrar işaretleyicimi takıyorum. Ben yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. 22 sık iğnemi tamamlıyorum. Burada yine çiftim var. Çiftimi burada şöyle göstereyim. Çiftlerime birer tane sık iğne yapıyorum ve alttaki bir taneye batarak yapıyorum bunu. Yanındaki 2 taneye yine tek tek batıyorum ve son çiftime de yine alttakine çift batarak, yani üsttekilere teker batarak sık iğnelerimi tamamlıyorum. Sonda 2 tane sık iğnem kalana dek ilerliyorum bu şekilde. Evet, 2 tane sık iğnem kalana kadar tüm sık iğnelerimi tamamladım. Çiftlerin alt kısımlarına 2'şer tane batmış oldum. Çiftlere yine birer tane batmış oldum. Bu şekilde 2 tane sık iğnem var. Birisi kaydırma, birisi sık iğne. Sık iğne olana ilkine
tığım batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum yine. Örgümü çeviriyorum. İlk dibine değil, hemen yanındaki sık iğneme batıyorum ve yine alt kanadına batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine batıyorum, alttakine batıyorum, bir sık iğne, yanındakine ve alttakine batıyorum, bir sık iğne, yanındakine ve alttakine batıyorum, bir sık iğne. Bu şekilde 12 tane sık iğne elde edene kadar ilerliyorum. Evet, 12 sık iğnemi tamamladım. Burada yine arttırma yapacağız. İlk sık iğnemizin tepesine batıyorum. 12 tane sık iğneden sonra buraya bir çift yapıyorum. İlk arttırmamı yapmış oldum. Yanındakine batıyorum. Bir tek, yanındakine bir tek, yanındakine bir tek. Yani bir çift 3 tek yapmış oldum. Son sık iğnemin üzerine de tekrar çift batıyorum. Bir tek 3 çift yaptım. İşaretleyicimin olduğu yere geldim. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum. İşaretleyicimi tekrar takıyorum. Hemen yanına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde 22 tane sık iğnemi oluşturuyorum. Yine arttırma kısmıma geliyorum. Evet, 22 sık iğnemi tamamladım. Hemen yanındakine bir çift yapıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir çift yapıyorum. İki tane batmış oldum. Yani bir çift yapıyorum. Buradaki işlemin bu taraftaki işlemin aynısını burada da tekrarlıyorum. Bir çift yaptım, yanına geçtim. Bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Yan yana 3 tane tek yapmış oldum. Hemen yanındakine battım. Buraya da bir çift yapıyorum yine. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bir çift 3 tek, bir çift yapmış oldum. Yanındakine battım ve burada 12 tane sık iğne elde edeceğim. Bu şekilde sık iğnelerimi yaparak 12 tane sık iğne elde ederek sonda 2 tane bir kaydırmam ve bir sık iğnem kalana dek örüyorum. Evet, 12 sık iğnemi tamamladım. Bir sık iğne ve bir kaydırmam kaldı. Sık iğnemin tepesine yine batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Bir üst sıraya geçiyorum. Burada hepsine yine tek batacağım. Yanındakine batıyorum, dibine değil. Yanındakine batıyorum. Arka kanadına, alt kanadına batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Çiftimin olduğu yere geliyorum. Burada bakın. Çiftimin olduğu yer şurası. Burada ikisi de aynı yere denk geliyor. Şöyle şurası. Burada da çiftlerim var. Bunu önce buradan batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yine aynı işlemleri tekrarlıyorum. Yani buradan batıyorum ve aynı yere tekrar batıyorum. Bu kısma 2 tane yapmış oluyorum ama yukarıdakilere teker birer tane batmış oluyorum. Bu şekilde sık iğnelerimi tamamlıyorum. Arttırma, eksiltme yapmadan ve başlangıç noktamda 2 tane sık iğnem, yani bir kaydırmam, bir sık iğnem kalana dek ilerliyorum. Evet, sık iğnelerime batarak her birini birer tane sık iğne yaptım. Burada son 2 tane sık iğnem kaldı. İlkine tığım batıyorum ve iki tane, şöyle yanlış saymışım, burası ve burası, bir tanesi kaydırma, bir tanesi sık iğne. Sık iğneme batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. İpimi biraz uzun tutuyorum. Örgümü çeviriyorum. Arttırma sıramdayım artık. Örgümü çevirdim. Dibine batmıyorum. Yanındakine bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde kaydırmamdan sonra toplamda 16 sık iğne olana dek ilerliyorum. Evet, 16 sık iğnemi yaptım. Burada hemen işaretleyicimden önceki bir tane sık iğnem kaldı. Buraya gelmiş oldum. 16 tane sık iğnemden sonra buraya bir çift batıyorum. 16 sık iğne yaptım. Bir kaydırma, 16 sık iğne yaptım ve son sık iğnemin üzerine bir çift battım. 22 tane sık iğnemin başlangıcına geçiyorum.
buraya bir sık iğne yapıyorum. İşaretleyicimi tekrar takıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde 22 sık iğnemi yine tamamlıyorum. 22 sık iğnemi tamamladım. Burada yine diğer taraftaki gibi, buradaki gibi bir tane çift batıyorum. Bir ve aynı yere bir kez daha batıyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Ördükçe ojelerim de soyuluyor artık. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak yine baştaki gibi 16 tane sık iğnemi elde ediyorum arttırmamdan sonra. 16 sık iğnemi yaptım. Burada bir kaydırmam, bir de sık iğnem vardı. Sık iğnemin tepesine ve arka kanadına batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Dibine değil, hemen yanındaki sık iğneme ve arka kanadına batarak buraya da bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Ve çiftimin denk geldiği bir tane arka kanadına da yine buradan birer tane batıyorum ve buraya 2 kere batmış oluyorum. Aynı şekilde bütün sık iğnelerimi tamamlayarak sonda bir sık iğne ve bir kaydırma kalana dek örüyorum. Evet, son bir kaydırmam ve bir sık iğnem kaldı. Bütün sık iğnelerimin üzerine birer tane batarak ilerledim. Burada sık iğne yaptığım yere yine bir kaydırma yapıyorum. İpimi biraz uzun bırakıyorum. Örgümü çeviriyorum. Dibine değil yanındakine batıyorum. Ve buraya da bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yine bu sıramızda arttırma yapacağız. Yanındakine sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğneye birer tane sık iğne yaparak bir kaydırmamız ve 15 tane sık iğnemiz olana dek ilerleyeceğiz. Burada son işaretleyicimden önceki bir önceki sık iğneme kadar bu şekilde sık iğnelerimi tamamlayıp geliyorum. Evet, 15 sık iğnemi tamamladım. Burada hemen bir tane sık iğnem kaldı. Buraya da yine arttırmamı yapıyorum. Bir çift batıyorum, yani bir kere battım. Sık iğne yaptım ve ikinci sık iğnemi de yapıyorum. İşaretleyicimi çıkarıyorum bu noktada. Buraya da bir sık iğne yapıyorum ve işaretleyicimi tekrar takıyorum. 22 tane sık iğnemi burada tamamlıyorum. İşaretleyicimden sonraki sık iğneme geliyorum. Buraya yine çift batıyorum. Yani burada yaptığım işlemin aynısını bu kısımda da uyguluyorum. Bütün sıralarım da bu şekilde ilerliyor. Bu şekilde her bir sık iğneme, diğer kalan 15 tane sık iğnemi yapıyorum ve bir kaydırmam burada, bir kaydırmam ve bir sık iğnem kalana kadar örüyorum. Evet, buradaki aradaki 22 sık iğnemi yaptım. İşaretleyicimden sonra bir çift battım ve 15 tane sık iğnemi yaptım. Sonda bir kaydırma ve bir sık iğnem kaldı. Buraya da tığımı batıyorum. Sık iğnemin tepesine bu şekilde bir kaydırma yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. İpimi biraz uzun tuttum. Dibine değil yanındakine batıyorum. Burada da bir kaydırma yapıyorum. Ve bu sıramda yine her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerliyorum. Buradaki yine çiftimizin sonuna, burada alt kısmına çift batma yine unutmayalım. Bu şekilde her bir sık iğnemizin üzerine birer tane sık iğne yaparak bir kaydırma ve bir sık iğnemiz kalana dek aynı şekilde ilerliyoruz. Evet, her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaptım. Burada bir kaydırmam, bir sık iğnem kaldı. Sık iğnemin tepesine batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Kaydırmamı yine boş bırakıyorum. İpimi biraz uzun tutuyorum. Örgümü çeviriyorum. Dibine değil yanındaki sık iğneme tığımı battım ve bir kaydırma yapıyorum. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Kaydırmamdan sonra toplamda 7 tane sık iğne olana dek bu şekilde sık iğnelerimi tamamlıyorum. Evet, 7 sık iğnemi yaptım. Bir kaydırma, 7 tane sık iğne. Burada hemen tığımı batıyorum. Arttırma yapacağım. Bir kere batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere ikinci kez batıyorum. Ve bir tane
daha sık iğne yapıyorum. Bir çiftimi oluşturmuş oluyorum. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Bir, yanındakine tek, ikinci tekim, yanındakine üçüncü tekim, yanındakine 4, yanındakine 5, yanındakine 6. Bir çift 6 tek yaptım ve son, burada işaretleyicimden önce son kalan sık iğnemin üzerine de yine çift batıyorum. 1 ve aynı yere tekrar battım. 2 sık iğne yaptım. Yani bir çift 6 tek, bir çift olmuş oldu. İşaretleyicimi çıkarıyorum. Buraya bir sık iğne yapıyorum ve işaretleyicimi tekrar takıyorum. Burada yine 22 sık iğnemi oluşturuyorum. 22 sık iğnemden sonra burada yaptığım, bu tarafta yaptığım işlemin aynısını tekrarlıyorum. Bir çift, hemen dibine bir çift, 6 tek, bir çift yapıyorum ve 7 sık iğne yaparak sonunda bir kaydırmam ve bir sık iğnem kalana dek örüyorum. Burada 22 sık iğnemi tamamladım. 22 sık iğnemden sonra bir çift, 6 tek, bir çift yaptım. 7 sık iğne yaptım ve sonda bir kaydırmam ve bir sık iğnem kaldı. Sık iğnemin olduğu yere tığım batıyorum ve bu noktaya da bir kaydırma yapıyorum. Örgümü çeviriyorum ipimi biraz uzun tutarak. Dibine değil, hemen yanındakine bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda da yine her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Burada yine çiftlerimi unutmuyorum. Alt kısımlarına tek tek geliyordu. 2 kere batıyorduk. Burada da aynısını yapıyoruz. Yine sıra sonumuza kadar her bir sık iğnemizin üzerine birer tane sık iğne yaparak bir kaydırma ve bir sık iğne kalana dek aynı şekilde örüyoruz. Evet, tüm sık iğnelerime birer tane sık iğne battım ve burada bir kaydırmam, bir sık iğnem kalana dek ördüm. Sık iğnemin olduğu yere tığım batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. İpimi biraz uzun tutuyorum yine. Örgümü çeviriyorum. İlk sık iğnemin tepesine tığım batıp burada da bir kaydırma yapıyorum. Yanına geçiyorum. Bir sık iğne, yanına 2, yanına 3, yanındakine 4, yanındakine 5. Bir kaydırma 5 sık iğne yaptım. Burada hemen 6.'ya batıyorum ve bir arttırma yapıyorum. Çift batıyorum. 5 sık iğne, çift, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane tek yapıyorum. Bir çift 8 tek yaptım ve bu noktaya da son sık iğnemin üzerine işaretleyicimden önceki buraya da bir çift batıyorum. 5 sık iğne, bir çift, 8 tek, bir çift yapmış oldum. 22 tane sık iğnemin başlangıcına geldim. Buraya yine bir sık iğne yapıyorum ve işaretleyicimi takıyorum. Hemen burada 22 sık iğnemi tamamlıyorum. 22 sık iğnemden sonra ilkine çift batıyorum. Arada 8 tek yapıyorum. Bir çift batıyorum ve son 5 tane sık iğnemi de tamamlıyorum. Bir kaydırmam ve bir sık iğnem kalana dek örüyorum. Evet, 22 sık iğnemden sonra bir çift, 8 tek, bir çift ve 5 tek yaptım. Burada bir kaydırmam ve bir sık iğnem kaldı. Sık iğnemin tepesine tığımı batıyorum. İpimi çekip bir kaydırma yapıyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada ilk sık iğnemin dibine değil, ilk sık iğnemin tepesine tığımı battım. İpimi çektim ve bir kaydırma yaptım. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemizin üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz yine bu sıramızda ve burada bir kaydırma ve bir sık iğne kalana dek her bir sık iğnemize batarak ilerliyoruz. Evet, tüm sık iğnelerimi tamamladım. Buradan bir sık iğnem ve bir kaydırmam kaldı. Sık iğnemin tepesine tığımı batıyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Biraz uzun tutuyorum. Örgümü çeviriyorum.
ilkine atlıyorum, yani dibine batmıyorum, yanındakine batıyorum, yine bir kaydırma yapıyorum. Bu noktada 13 tane sık iğne yapıyorum. Bir sık iğnem, 2, 3. Bu şekilde 13 tane sık iğne yaparak işaretleyicimden bir önceki sık iğneme kadar geliyorum. 13 tane sık iğnemi yaptım. İşaretleyicimden bir önceki noktama geldim. Buraya yine çift batıyorum. 1 ve 2 kez battım. Çiftimi yaptım. Burada ilkine kaydırma yaptık. 13 sık iğne ve bir çift yaptık. Buradan sonrasında 22 tane sık iğne yapacağız. 22 sık iğnemizden sonra yine sık iğnemize bir çift batacağız ve 13 sık iğne yaparak bir kaydırma ve bir sık iğne kalana dek bu şekilde öreceğiz. Evet, 22 sık iğnemden sonra bir çift yaptım, 13 sık iğne yaptım, bir kaydırmam ve bir sık iğnem kaldı. Artık tırnaklarım iyice parçalandı. Buradaki sık iğnemin tepesine tığımı battım ve bu noktaya da bir kaydırma yapıyorum. İpimi biraz uzun tutuyorum, çeviriyorum ve ilk sık iğnemin tepesine bir tane kaydırma yapıyorum. Yanındakine geçiyorum, bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde yine bu sıramda da her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuma bir kaydırmam ve bir sık iğnem kalana dek örüyorum. Evet, tüm sık iğnelerimi tamamladım. Bir kaydırmam ve bir sık iğnem kalana dek ördüm. Sık iğnemin tepesine tığımı battım ve bir kaydırma yaptım. İpimi biraz uzun tutuyorum. Örgümü çeviriyorum. Dibine değil, yanındakine batıyorum. Burada kaydırma yapmayacağız bu sıramızda. İpimizi çekiyoruz ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda 13 tane sık iğne yapacağım ve son buradaki işaretleyicimden önceki son sık iğneme kadar geleceğim. 13 demiştim, pardon. 14 sık iğne yaptım. Bir önceki sıramda da bir kaydırma, bir önceki arttırma sıramda da bir kaydırma, 14 sık iğne yaptıktan sonra çiftimi yapmıştım. Burada da toplamda kaydırma yapmadan 14 sık iğne yaptım ve hemen yanındakine çift batıyorum. 1 ve 2. 14 sık iğne, bir çift yaptım. Buradaki 22 tane sık iğnemi örüyorum yine. Burada 22 sık iğnemden sonraki ilk sık iğneme bir çift batıyorum. Daha sonrasına yine 14 tane sık iğne yapıyorum ve köşe kısmıma geliyorum. Burada 14 tane sık iğne, bir çift 14 tane sık iğnemi yaptım. Bir tane kaydırmam kaldı. Bunu boş bırakıyorum. Örgümü, bir ipimi biraz uzun tutuyorum. Örgümü çeviriyorum. Dibine değil, hemen yanındakine yine tığım batıyorum ve burada da bir sık iğne yapıyorum. Kaydırma yapmıyorum bu sıramda da. Her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Çiftime yine aynı şekilde bir tane, burada alttaki bir taneye batıyorum. Her bir sık iğneme yine bir sık iğne yapıyorum. Burada yine çiftime geliyorum. Alttakine çift batmış oluyorum. Üsttekilere tek batıyorum. Burada da yine sık iğnelerimi tamamlıyorum ve köşeme geliyorum. Evet, tüm sık iğnelerime birer tane sık iğne yaptım. Burada bir tane kaydırmam kaldı. Bunu da örmüyorum, çeviriyorum. İpimi biraz uzun tutuyorum. Dibine değil, hemen yanındakine batıyorum. Yine bir kaydırma yapıyorum. Yanındakine batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Artık bu sıradan sonraki arttırmalarımız kolaylaştı. 2 oldu. Yanına 3. Yanındakine 4. Bu şekilde 12 tane sık iğne yaparak işaretleyicimden bir önceki sık iğneme kadar geliyorum. Evet, bir kaydırma 12 sık iğnemi yaptım. Hemen işaretleyicimden önceki sık iğneme batıyorum. Buraya bir çift yapıyorum. Burada 22 sık iğnemi yapıyorum. Sık iğnemden 22 sık iğnemden sonra yine bir çift batıyorum ve 12 sık iğne yapıyorum. Bir kaydırma yapıyorum. Bir üst sıramda da yine aynı şekilde bir kaydırma yapıp tüm sık iğnelerimi aynı şekilde örüyorum ve burada arttırma sırama geliyorum. Evet, sık iğnelerimi de tamamladım. Her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaptım. Son
sık iğnemin üzerine de bir tane kaydırmamı yaptım. İpimi biraz uzun tutuyorum. Ojelerim iyice soyuldu. İpimi biraz uzun tutuyorum. Örgümü çeviriyorum. Burada hemen dibine değil, yanındakine yine bir kaydırma yapıyorum. Yine arttırma sırama geldim. Bir önceki arttırmamda 12 bir kaydırma, 12 sık iğne, bir çift yapmıştım. Bu sıramda da bir kaydırma, 11 sık iğne, bir çift yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 sık iğnemi yaptım. Bir tane çift yapıyorum. Buraya çift battım. Yanındaki 22 sık iğnemi yapıyorum. Hemen 22 sık iğnemden sonra ilk gelen sık iğnemin üzerine bir çift yapıyorum. Yanına yine 12 tane sık iğne yapıyorum. En sonuna da bir kaydırma yapıyorum. Yine örgümü çeviriyorum, bir kaydırma yapıyorum. Bütün sık iğnelerime birer tane sık iğne yaparak yine başladığım noktaya geliyorum. Bu sıramda ne yapmıştım? 11 sık iğne yapmıştım. Bir sonrakinde bir kaydırma, 10 sık iğne, bir çift olacak. Yine köşeye geleceğim. Bütün sık iğnelerime yine birer tane sık iğne yapacağım. Tekrar buraya geldiğimde bir sonraki, yani arttırma sıramda da bir kaydırma, 9 sık iğne, bir çift şeklinde bu şekilde ilerleyeceğim. 9 sık iğne, bir çift, 8 sık iğne, bir çift, 7 sık iğne, bir çift ve başlardaki kaydırmaları unutmayacağım. Ta ki bir kaydırma, 4 sık iğne, bir çift olana kadar bu şekilde örgüme devam ettireceğim ve bir parçamı hazırlamış olacağım. Çantamın bir parçasında yeteri uzunluğa geldim. En son bir kaydırma, 4 sık iğne, bir çift yapmıştım. Arada 22 sık iğnemi yapmıştım. Daha sonrasında bir çift, 4 sık iğne, bir kaydırma yaptım ve bir sonraki sıramda da her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne geçerek çantamın bir parçasını tamamlamış oldum. Artık yan kısımlarını örmeye başlayacağız. Yan kısımlarına sık iğne geçeceğiz. Burada en son kaydırmamı yaptım. Yine bir tane zincir çekiyorum. Bu arada 3,5 milim tığ geçtim. Etrafa daha rahat girmesi için bir numara küçülttüm aslında. Bu şekilde bir zincirimi çektim. Örgümü çeviriyorum. Burada hemen ilk kaydırma yaptığım yer, buraya tığımı batıyorum ve arkadaki kanadını da batıyorum. İpimi çekip üçünden birlikte geçirip bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine aynı şekilde üst iki kanadına batıyorum ve alttaki, bu şekilde alttaki kanadına da batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine yine bu şekilde iki kanadına batıyorum ve arkadaki kanadına da batıp bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine ve arkadaki kanadına batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine ve arkadaki kanadına batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak buradaki köşeye kadar geliyorum. Evet, köşeye geldim. Burada kaydırma yaptığım yer vardı. Buraya da tığımı batıyorum ve arka kanadına batıyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki, burada hemen çıkıntılı bir yer var. Şurada 2 tane. Buranın içine tığımı batıyorum ve hemen diğer çıkıntıya da batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Burada şöyle bir boşluğum var. Bu boşluğumdan değil, hemen önünden, şöyle değil, şuradan böyle tığım batarak bir sık iğne yapıyorum. Ben yanındaki çıkıntıya geçiyorum. İkisini birlikte alarak ipimi geçirip bir sık iğne yapıyorum. Yine yanındakine önden batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Burada çıkıntılı yere tığım batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Yine yanındakine
sık iğnemi önden yapıyorum. Bu şekilde tığım batıyorum. Ön taraftan batıp sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde bir çıkıntıya bir aradakine, bir çıkıntıya bir aradakine birer tane sık iğne yaparak buradaki uç kısmına kadar ilerliyorum. Evet, köşeye kadar geldim. Burada hemen şu şekilde bir boşluğum var. Buraya da tığımı batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. Hemen dönüyorum. Buradaki ilk sık iğnemin tepesine bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne, yanındakine, bir sık iğne, yanındakine, bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak buradaki köşeye geliyorum. Yine buradaki gibi çift batıyorum. Yan kısımları da aynı buradaki gibi bir çıkıntıya, bir aradaki boşluğa, bir çıkıntıya, bir aradaki boşluğa batarak burada ilk başladığım yere kadar geliyorum. Evet, bütün çevresine sık iğnelerle geçtim. İpimi koparıp iğnemi taktım ki sizle video çekerken tekrardan uğraşıp uzatmayayım diye. Burada hemen ipimi çekiyorum. Burada başladığım noktaya bu şekilde başladığım sık iğnenin ortasından iğnemi geçiriyorum. İpimi çekip arkadan iyice bu şekilde bulduğum boşluklara batarak iyice sıkılıyorum. Artık yine kayıyor, biraz zor olacak galiba. Artık parçalarımı tamamladım. Yan kısımlarla birlikte askısını öreceğiz. Onu da ayrı bir videoda çekeceğim. Videonun linkini aşağıya ekleyeceğim. Videonun uzun olmasını istemediğim için iki partiden oluşacak. Bu şekilde çantalarımızın parçalarını tamamlamış olduk. Diğer videomuza geçebiliriz.